Burası Fransa. 547.030 kilometre yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük ülkesi olsa da Türkiye ile kıyasladığımız zaman ülke sınırlarımızdan daha küçük bir alan kapsadığını görebilirsiniz. Hatta Fransa, Afrika kıtasından bağımsız ve kendi halinde takılan bir ada olan Madagaskar'dan bile daha küçük. Evet, Avrupa için büyük sayılacak bir yüz ölçümüne sahip olsa bile aslında Fransa, dünya sıralamasında kendisini ancak 43. sırada yer bulabiliyor. Peki sizce Fransa en uzun sınırı hangi komşusuyla paylaşıyordur? Aklınıza ilk gelen ülkeler Almanya ve İspanya mı? Öyleyse hiçbiri. Çünkü Fransa'nın en uzun sınır hattı Güney Amerika'da bulunuyor. Fransızların deniz aşırı ile olan Fransız Guyanası ve Brezilya arasındaki sınır, Fransa'nın başka bir ülkeyle paylaştığı en uzun kara sınırı olmanın yanı sıra Fransa'nın Güney Amerika devletleriyle paylaştığı iki sınırdan biridir. Bu sıra dışı özelliğe sahip olan diğer ülke ise Surinam. Fransa'nın bir zamanlar tüm dünyaya yayılan sömürgeci bir devlet olduğunu unutmamak gerekir. Neredeyse tüm kıtalarda toprakları ve kolonileri vardı. O eski halimden eser yok şimdi. Diye düşünmek ne kadar doğru bilemiyorum. Her ne kadar yayılmacı politikalara sahip oldukları eski günlerden uzak olsalar da günümüzde hala sömürgeci kültürden kalan ve Fransa'nın bir ili olarak kabul edilen deniz aşırı topraklara sahip. Ve bu toprakların yüz ölçümlerinin toplamı ise 120.396 kilometre kare. Yani neredeyse Fransa'nın 1/4 kadar. Ayrıca bu topraklarda 3 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bugün size bu toprakları anlatmaya çalışacağım. Kemerlerinizi bağlayın. Videoya başlıyoruz. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Fransa'nın Fransa toprakları dışında olan ve en çok bilinen toprağı az önce anlattığım gibi özünde bir Güney Amerika toprağı olan Fransız Guyanası'dır. Ama Fransız toprakları sadece buradan ibaret değil. Öncelikle Fransa'nın sahip olduğu deniz aşırı bölgelerin deniz aşırı il, deniz aşırı kolektivite, kendine özgü bölge ve Fransız Güney ve Antarktika toprakları olarak 4 farklı gruba ayrıldığını ifade etmeliyim. Tahmin edeceğiniz üzere Fransız Guyanası deniz aşırı il sınıfına dahil oluyor. Gelin bu coğrafyayı daha yakından inceleyelim. Fransız Guyanası, Brezilya ve Surinam'a komşu bir Güney Amerika ilidir. İlidir dememin sebebi ülkelerle komşu olsa da aslında Fransa'nın bir toprağı olmasından kaynaklanıyor. İlin kuzey kesiminde ise Atlas Okyanusu bulunmaktadır. 83.534 kilometrelik bir alana ve 300.000 dolaylarında nüfusa sahip olan Fransız Guyanası, Fransa'nın en büyük ikinci bölgesidir ve resmi dili Fransızcadır. Öte yandan Grönland'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması sebebiyle AB'nin en büyük dış bölgesi olarak kabul edilir. Bundan dolayı da bölgenin resmi para birimi Euro'dur. Elbette geçmişte burada Fransızca konuşulmuyor ve Euro kullanılmıyordu. Asimilasyon sürecinden önce Fransız Guyanası'nda aslen Kızılderililer yaşıyor ve yerli Amerikalılar Arawak dilini konuşuyordu. Buradaki ilk Fransız kuruluşu ise 1503'te gerçekleşti. Fransız Guyanası'ndaki sömürü ve kölelik sistemi Fransız devrimine kadar devam etti. Yani köleler isyan başlatıp ayaklanıncaya değin de bu olaylar devam etti diyebiliriz. İsyanlardan sonra Şubat 1794'te Fransız köle ticaretini ve Fransa'nın deniz aşırı sömürgelerindeki köleliği kaldırmak için kararlar alındı. Alınan kararlar sadece Güney Amerika sömürgelerinde uygulanırken Senegal ve Fransız Hindistan'ı bu yasaların uygulanmasına direndi. Kısaca bahsetmek gerekirse bölge 1800'lerin başında Portekizlilerin eline geçse de daha sonra Fransızlara iade edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın Nazi-Alman kuvvetlerine yenilmesi sonucundaysa Fransız Guyanası, Mareşal Philippe Pétain yönetiminde kurulan Vichy Fransa'sının bir parçası oldu. Guyana 16 Mart 1943'te yeniden Fransa'ya katıldı ve 19. yüzyıldan itibaren bu yerleşim yeri bir mahkum şehrine dönüştürüldü. Fransızlar da dahil olmak üzere 70.000 hükümlü Fransa tarafından bu deniz aşırı vilayete gönderildi. Peki bu deniz aşırı il nasıl yönetiliyor diye düşündüyseniz Fransız Guyanası, Fransız Anayasası'nın deniz aşırı illere ilişkin hükümlerine göre yönetiliyor. Fransız Meclis ve Senatosu'nda toplamda 3 temsilci ile varlıklarını gösteriyorlar. Yerel yönetimse Fransa hükümetinin atadığı bir vali ile yönetiliyor. Çok da komplike gibi durmuyor. Öyleyse gelin yönetiminin daha karışık olduğu bir yere gidelim. Saint Martin, Karayipler'de bulunan ve deniz aşırı niteliği olan başka bir Fransa ilidir. Ada olduğunu göz önüne alırsak bu ilde Fransa'nın bir komşusu olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat Saint Martin adasının kuzeyi Fransa'ya, güneyi ise Hollanda'ya bağlıdır. Fransa ve Hollanda Avrupa'da kara komşusu bile değilken Saint Martin'de komşu iki ülkedir.
Bu da Fransa'nın Hollanda ile sınır komşusu olduğu dünyadaki tek kara parçasıdır. Fransa'ya ait olan bölge 53,2 kilometre karelik bir alana sahip ve burada yaklaşık 35 bin insan yaşıyor. Öte yandan bu il de Avrupa toprağı sayılıyor ama Schengen bölgesine dahil değil. İç işlerinde serbestlerdir ve özerk bir yapıya sahiptirler. Ancak dış işleriyle savunma konularında tamamen Fransa'ya bağlıdırlar. Fransa'nın deniz aşırı toprakları ne kadar da ilginç, öyle değil mi? Şimdi Fransa'nın neredeyse tüm dünyaya yayılan topraklarında hızlandırılmış bir tur yapacağız. İlk önce vilayet kategorisinden başlıyoruz. Karayipler'de bulunan bir başka Fransız toprağı ise il statüsündeki Martinik'tir. Komşusu olmayan 1128 kilometre karelik bu adada 400 bin insan yaşıyor. Guadeloupe ise Porto Rico'nun güneydoğusunda yer almaktadır. 1628 kilometrelik yüz ölçümüne ve yaklaşık 400 bin nüfusa sahiptir. Turumuza Afrika topraklarından devam edelim. Réunion, Hint Okyanusu'nda Madagaskar'a yakın olan bir ada ve Fransa'nın deniz aşırı ili. Ama burada hak iddia eden başka bir ülke daha var. O da Mauritius. Adaya dair ilginç bir bilgi paylaşayım. 1794 yılına kadar ada Bourbon adıyla anılırken Napolyon döneminde ise buraya Bonaparte ismi verilmiş. Ama zamanla günümüzdeki adına evrilmiş. Yine bu sınırlardayız. Burası Moette Adası. Fransa'ya ait olan bu topraklarda Komorlar da hak iddia etmektedir. Şu ana kadar saydığım yerleşim yerlerinin ortak özelliği ise hepsinin 250 binden fazla nüfusa sahip olması. Elbette böyle bir bilgi yok. Fakat ben bu illerin 250 ila 500 bin arasında nüfus gücüne sahip olmasından dolayı Fransızların buraları il olarak nitelendirdiğini düşünüyorum. Bir de Saint Martin örneğinde bahsettiğim gibi özerk bölgeler var. Bu bölgeler Saint Barthélemy, Saint Pierre ve Miquelon, Wallis ve Futuna ile Fransız Polinezyasıdır. Bu özerk bölgelerden Saint Martin Avrupa Birliği toprağı sayılıyor ve Euro para birimini kullanıyorken Saint Pierre ve Miquelon AB bölgesi sayılmamasına rağmen yine de para birimi olarak Euro'yu kullanırlar. Büyük Okyanus'ta bulunan ve Avustralya'ya yakın olan Fransız Polinezyası ise tamamen sıra dışı bir yer. Çünkü Fransız özerk bölgesi olmasına rağmen ne Avrupa Birliği sınırları içerisinde kabul edilir ne de para birimi olarak Euro'yu kullanır. Bunun yerine sadece Fransız deniz aşırı kolektivitelerinin kullandığı ve oraya özel olan frankları kullanırlar. Yeni Kaledonya adındaki bu yer ise kendine özgü bölge konumunda bulunan tek bölgedir. Gelelim son kategorimiz olan Fransız Güney ve Antarktika topraklarına. 1955'e kadar Madagaskar'a bağlı olan bu topraklar daha sonra özel statülü bir Fransız toprağına dönüştürüldü. Bu statüde kabul edilen Fransız Güney ve Antarktika topraklarının yönetimi il statüsündeki deniz aşırı toprak olan Réunion adası üzerinden gerçekleştirilir. Bu bölgelerde keşif ve araştırma amaçlı kurulan istasyonlarda görevli personel harici bir nüfus bulunmazken bölge Avrupa Birliği bölgesi olarak kabul edilmemektedir. Öte yandan Madagaskar hala bu topraklarda hak iddia ediyor. Şu ana kadar anlattığım bölgelerin haricinde Fransa'nın hakimiyetinde olan ve Büyük Okyanus'ta bulunan 11 kilometrelik Clip Perton Adası Fransız devletinin şahsi malı olarak konumlandırılmıştır. 2007 yılına kadar Fransız Polinezyası'na bağlıyken bu tarihten itibaren devletin şahsi malı olarak kabul edilmiş ve korumaya alınmıştır. Adanın üzerinde herhangi bir insan yerleşimi ve nüfus bulunmamaktadır. Son olarak size Sülün Adası'ndan bahsetmek istiyorum. Bu ada İspanya ve Fransa tarafından 6 ayda bir el değiştiriyor ve ortak yönetiliyor. Bu adayı uzun bir videoda detaylıca anlatmıştım. O videoyu kartlarda bulabilirsiniz. Evet, Fransa gerçekten de coğrafyası ve sömürgeci tarihiyle çok farklı bir ülke. Bu videoda Fransızların Fransa toprakları dışındaki topraklarını size olabildiğince anlatmaya çalıştım. Buna benzer seriler devam edecek. Daha önce Türkiye, Rusya ve İspanya için de yapmıştım. Eğer bu video hoşuna gittiyse onları da izlemeni öneririm. Beni buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.